Arkadaşlar merhaba. Fasulyelerimizi her yıl bu yöntemle dikiyoruz, pes şişeyle. Verim 2-3 kat daha fazla verim alıyoruz. Sulamadan %90 tasarruf ediyoruz. Çok daha az suyla suluyoruz. Şimdi önce bir çukur açalım. Bunları 5 veya 10 litrelik şişeyle dikiyoruz. Toprak altından suluyoruz. ...35-40 santim bir çukur açıyoruz şişenin gireceği şekilde. Şişemizi getirelim. Bu 10 litrelik şişe. Önce altını bir düzeltelim buranın. Bunda gübre kullanmıyoruz. Otları bırakıyoruz, büyüyor. Dikimden 1 ay önce, 1,5 ay önce bunu toprağa alt üst edince belli 35-40 santimden bunlar gübre oluyor. Şişemizi aldık. Bu 10 litrelik şişe. Bir ikinci boğumdan 4 tane delik deliyoruz. Bir çivinin ucunu böyle düzelttim. Keskinleştirdim. Rahatlıkla deliyor. Delikleri biraz genişletmekte fayda var çünkü zamanla tıkanabiliyor. Delikler toprağın 10-15 santim altında kalacak şekilde şişemizi yerleştiriyoruz. Etrafını dolduruyoruz bu şekilde. Şimdi oturak fasulye dikersek buna çubuk dikmeye gerek yok. Ancak oturak dikmiyorsak fasulyelerin yanına birer tane mısır gömeceğiz. Şimdi 4 tarafına da dikiyoruz bunu. Biraz çukur açalım şöyle. Çok fazla derin olmasın. Fasulyeleri yarım saat önceden biraz ıslattık. Şimdi 3'er tane fasulye koyuyoruz. Bazıları çıkmayabiliyor çünkü. 4'e de koyabilirsiniz. Ancak 3'ü ideal oluyor.
Bunların kenarına tam ortalarına birer tane mısır dikeceğiz. Mısırla da ıslatmıştık. Bunları hafif şöyle üzerine toprak dökelim. Üzerlerini kapatıyoruz. 1-2 santim fazlaya gerek yok. Ve bunlara biraz can suyu vereceğiz. Toprakla buluşacak. Nemini kaybetmemesi için üzerlerine biraz daha toprak ilave ediyoruz. Hafif şöyle bastırıyoruz. Bu kadar yeterli. Arkasından şişemizi dolduruyoruz. Şişemizin kapağını sıkıca kapatacağız. Ve bu şu yavaş yavaş yanlara ve derinlere toprağa ısınacak. Bu su normalde havalar böyle serin giderse fasulyeler, mısırlar çıkacak. Büyüyecek. 15-20 santim olduğu zaman hafif çapamızda fasulyeleri, mısırların böyle diplerini dolduracağız. Ve bekleyeceğiz çiçek açana kadar. Fasulyeye suyu verirsek devamlı boya gider. Çiçek açmaz. Hava durumuna bakarak, hava çok sıcaksa şişeyi yarım veya bir doldurabiliriz. Yoksa doldurmaya gerek yok. Fasulyeler şu boy olunca çapalayacağız. Şu boya gelince. Fasulyeler mısıra tutunarak sarılacak, çiçek açacak, fasulye verecek. Bu şekilde %90 üzeri sudan tasarruf ediyoruz. Çok az su kullanıyoruz. Toprak alttan sulanıyor. Buraları daha dolduracağımız için su tamamen altta kalacak. Su yanlara ve dibe gidecek. Kökler de onu takip ederek çok geniş bir alana yayılacak. Fasulye zaten normalde 1-1,5 metreye kadar gidebilir kökleri eğer toprak elverişli ise. Çiçek açtıktan sonra sulamaya başlıyoruz. Tekrar dolduruyoruz. Tabii meyve vereceği zaman, fasulye vereceği zaman. Bitkinin durumuna bakmakta fayda var. Yapraklar çok yeşilse veya büzüşmeye başlıyorsa hafif sulayabiliriz. Çiçek açana kadar. Ürün topladıktan sonra tekrar suluyoruz tabii. Yani fasulyenin arasına, kenarlarını çapalamakta, diplerini doldurmakta fayda var. Fasulye bildiğiniz gibi diğer domates, bibere göre biraz daha fazla su ister. Ancak çok fazla suda böcek getirir, hastalık getirir. Sadece bitki durumuna bakarak, hava durumuna bakarak bunu sulayacağız.
Çok verimli oluyor bu şekilde. Fasulyeler mısırlara sarılıyor. Mısırlar da büyür aynı anda. Ve gölge yapıyor. Biraz da sık dikiyorum çünkü toprağı görmemesi gerek. Güneş toprağı görürse, toprak yanarsa bütün bitkiler zarar görüyor. Ne kadar sık dikersek o kadar verimli oluyor. Toprak serin kalıyor. Toprak serin kalınca kökler de çalışıyor. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.